Cumartesi 20 Haziran 2015 saat 07:28. Sinirlerim çok bozuk. Gerizekalı herif. Derdi sıkıntısı nedir anlamadım. Benim de kısmetimde bu kadarmış. 6 ayda yalnızca bir gece rahat uyuyabildim. Bu gece yine uyandım. Tabii ki yine aynı saatte. Yine aynı şeyler oldu. Bunları yazmaktan sıkıldım artık. Odanın önünden geçip aşağıya indi. Ayak sesleri her zamanki gibiydi. Ama dönüşte ayak sesleri kapımın önünde kesildi. Kulak kabarttım. Kapımın önünde olduğunu hissediyordum. Biraz bekledim gitsin diye. Hiç ayak sesi duymayınca sinirlendim. Artık yüzleşecektim. Derdi neyse söylesin, bilelim dedim içimden. Kapıyı hışımla açtım. Kimse yoktu. Gerçekten yoktu. Kapıyı açmadan önce onun orada olduğuna yemin edebilirdim. Sağa sola bakarken kendi odalarımın kapısının kapandığını duydum. Nasıl yaptı bunu bu adam anlamadım. Hiç ayak sesi yoktu. Beni korkutmaya mı çalışıyor aptalım? Birazdan kahvaltıya indiğimde odamın önünde ne işim vardı diye annemin yanında soracağım ki rezil olsun. Saat 11:23. Korkudan ödüm patlıyor. 20 dakika önceye kadar iş yerindeydim. İşe gidersem daha iyi olur diye düşünmüştüm. Allah'ım, gördüklerime değil de ablama inanmakla hata etmişim. İşe geldiğimden beri sürekli kusuyorum. Artık çıkaracağım bir şey kalmadı. İş yerindekiler şok oldu. Ağlıyorum, kusuyorum. Yüzün kireç gibi iyi görünmüyorsun. Doktora git dediler. Bana öyle endişeyle bakıyorlardı ki öleceğimi mi düşündüler acaba? Çünkü o sırada ben öyle düşünüyordum. Sonra iş yerinden ayrıldım. En yakın Starbucks'a kendimi attım. Aptal kafam. Onu dinlememeliydim. Allah'ım bana yardım et. Eve nasıl gideceğim bir daha? Saat 11:42. Ağlamaktan şişmiş gözlerimi güneş gözlüğümün arkasına sakladım. Tek başıma olmaktan korkuyorum. Kalabalık içerisinde kendimi daha güvende hissediyorum. Yalnız kalırsam bana zarar verecekmiş gibi geliyor. Saat 11:49. Kusmam durdu. Midem ise hala kasılıyor. Hatırlamamaya çalışıyorum ama sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Gözleri bir türlü gözümün önünden gitmiyor. Kendime gelemiyorum. Yazarken ellerim titriyor. Sürekli gözümden yaşlar geliyor. Burnum akıyor. İğrenç bir haldeyim. Saat 12:07. Kahve iyi geldi. Normalde yumuşak bir şey içerdim. Şimdi sert bir kahve aldım. Tadına çok aşina değilim ama iyi geldi. Yine seninle baş başayız bugün. Bu yazdıklarımı annem okusa beni direkt tımarhaneye yerleştirir. O eve de gitmeyeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum ama gitmeyeceğim. Saat 12:12. Yaşadıklarımı yazacağım. Birisinin okumamasını umarak. Bu sabah her şey öyle garip ki neyi nasıl anlatacağımı şaşırdım. Birkaç gece önce gördüğüm şeyler bugünkünün yanında çocuk masalı gibi kalıyor. Sabah üvey babama kızgın bir şekilde uyanmıştım. Gece beni korkutmaya çalışmasının hesabını soracaktım ona. Kahvaltı masasına bu duygularla oturdum. Onlar çoktan oturmuş kahvaltı ediyorlardı. Annem beni görünce günaydın dedi. Çayı doldurmak için ayağa kalktı. Kerim ise bana bakmıyordu. Öğüne doğru eğilmiş yemeğiyle ilgileniyordu. Annem çayını doldurup oturdu. Tam zamanı diye düşündüm. Sen görürsün dedim içimde. Annemin yanında rezil edecektim onu. Tam ağzımı açmıştım ki bana bakmadan kapa çeneni dedi. İçim titredi. Bir insandan duymayı beklediğim bir ses değildi. Başka bir şeye aitti. Önündeki çıtayı bırakıp ellerini masanın üstüne koydu. Başını kaldırdığında gördüğüm o korkunç gözler bana bakıyordu. Mavi gözleri simsiyah olmuştu. Göz bebekleri yoktu. Renk bile diyemem o siyahla. Karanlıktı. O karanlıktan bana başkası bakıyordu. Ve babam değil. Göz ucuyla anneme baktım. Hiçbir şey duymuyormuş gibi oturmuş telefonuyla oynuyordu. Benim anneme baktığımı görünce ben istemezsem dedi ve ona dönüp tüm gücüyle o beni duyamaz diye bağırdı. Yerimden fırladım. Annem ne oldu bir şeyim mi var dedi. Ağzımı nasıl açtım, nasıl konuşabildim bilmiyorum. Yok diyebildim sadece. Annem birkaç saniye bakıp elindeki telefona geri döndü. Üvey babam gibi görünen o şey ise bana dönüp gülümsedi. Bir insan bu kadar korkutucu gülümseyebilir mi? Hayır. Ellerim titriyor. Ara vereceğim. Saat 13:33. Gözlerimi gözlüğümün arkasından saklayabiliyordum ama gözyaşlarım gözlerimden çeneme, oradan da günlüğüme damlıyor. Bu olanları yazmak gerçekten zor. Bütün o korkunçluk orada bitmedi. Bu evden dışarı çıkamayacaksın dedi. Sesi bir insana ait değildi. Homurtu gibiydi. Başka bir yerden geliyordu sanki. Duvarlar oturduğum koltuk sallanıyordu. Ya da bana öyle geliyordu. Benimsin dedi defalarca. Benimsin, benimsin, benimsin. Hiç durmayacak sandım. Kalbim koltuktan o kadar hızlı ve güçlü atıyordu ki yerinden çıkacak gibiydi. Konuşurken gözleri sağa sola hızlı ve defalarca gidip geliyordu. Bazen gözümü sadece beyazı görünüyordu. Öfkesi suratına karanlık gibi çökmüştü. Korkudan sandalyeye yapıştım. Ağlamıyordum ama gözlerimden durmadan yaş geliyordu. Gözümü ondan ayıramıyordum. Gözlerinin beyazı kırmızıya dönmeye başladı. Hala gözleri sağa sola gidiyordu. Filmlerdeki başka boyutlardan gelen bir şey gibiydi. Gerçek olmayacak kadar korkunçtu. Tarif edemiyorum. Etmek de istemiyorum. Ellerimle sandalyelerin kenarlarını sımsıkı tutuyordum. Atacağım çığlık boğazıma takıldı. Bağırmaya çalışıyordum ama ağzımı bile açamıyordum. Elleriyle masaya tutmuş hala sen benimsin demeye devam ediyordu. Sanki bütün ev sallanıyor gibiydi.
Vücudum kat kat kesilmişti. Hiç bitmeyecek bir şey gibi uzun sürdü. Sonra ellerini masadan çekti, her şey bir anda durdu. Çatalı alıp önündeki tabaktan bir şeyler alıp yedi. Sonra çatalı sakince masanın üstüne bıraktı. Yüzünün rengi normale geliyordu. Benim gözlerim ona kilitlenmişti. O kadar korkmama rağmen gözümü ondan alamıyordum. O ise bana bakmıyordu. Robot ilk sofradan kalktı. Vücudu üzerine oturmayan bir kıyafet gibi duruyordu. Annem yerinden kalkmadan görüşürüz tatlım dedi. Bir şey demeden gitti. Kapıya doğru ilerlerken bir şeyler homurdandı ama ne dedi bilmiyorum. Bana bakıp bakmadığını da bilmiyorum. Arkamı dönecek cesaretim yoktu. Sadece yürüdüğünü biliyorum. Bunlar bir rüya olsun diye dua ettiğimi hatırlıyorum. Daire kapısının kapandığını duyunca anneme bakmaya çalıştım. Çalıştım diyorum çünkü vücudum taş kesilmiş gibiydi. Zorlukla başımı çevirdim. Annem bir yandan çay içiyor, bir yandan telefonunu kullanıyordu. Hiçbir şey görmemiş, duymamış olması nasıl mümkün olabilirdi? Pantolonumda ıslaklık hissettim. Eğilip baktığımda altıma kaçırdığımı gördüm. Ellerim hala sandalyenin kenarlarını sımsıkı tutmuştu. Zorlukla parmaklarımı açtım. Titreyen ellerimle peçetelere uzanmaya çalıştım. Hareket etmek, uzanmak hem zor hem de acı verici bir şeydi. Aldığım peçeteyle sandalyeyi beceriksizce silmeye çalıştım. Kalkmayı denedim ancak birkaç hamlede başarabildim. Annem telefona dalmış olması iyi bir şeydi herhalde. Yoksa halimi görse ne diyeceğini bilmiyorum. Yürüdükçe bacaklarım açılır gibi oldu. Sonra yukarı odama çıktım, çığlık atacaktım, ağlayacaktım ama hiçbirini yapamıyordum. Duygularım iflas etmişti. Odada sağa sola bilinçsizce yürüdüm. Nefes almakta zorlanıyordum. Ne kadar derin olsa da aldığım nefes yetmiyordu. Aldığım nefesin biri ciğerlerimi terk etmeden bir diğerine ihtiyacım oluyordu. Böyle ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bu şeyler benim zaman algımı bozdu. Saate bile baksam saatin kaç olduğunu anlamak için uzun uzun bakmak zorunda kalıyorum. Biraz kendime geldiğimde hazırlanıp işe gitmek üzere evden çıktım. İş yerinde ne yapacağımı düşündüğümü şu an hatırlamıyorum. Ama işe geldikten sonra kusmaya başladım. Onu iyi hatırlıyorum. Yine derin derin nefes alma isteği başladı. Yazmak, hatırlamak çok yordu beni. Saat 17:17. Ablamı aradım. Size geleceğim dedim. Ne oldu? Yine bir şeyler mi gördün diye sordu. Şimdi konuşmak istemiyorum deyince tamam. Ben de birazdan işten çıkacağım. Görüşürüz dedi. Anahtarım yok. Ondan önce eve gidip bekleyemem. Biraz daha oturacağım. Saat 17:38. Açım ama midem hala kasıldığında tekrar kusarım diye bir şey yiyemiyorum. Aklımda hep sorular. Ablam bu sefer ne diyecek? Gördüklerime nasıl bir bahane bulacak? Bu eve dönemem. Allah'ım nasıl kurtulacağım bu dertten. Saat 19:12. Az önce ablama her şeyi anlattım. Bütün gün boğazım düğümlenmişti. Yaşadıklarımı anlattığımda beni nefessiz bırakan o şeylerden kurtulacakmış gibi hissediyordum. Hiç ara vermeden anlatmak, içimi dolduran bu tarif edemediğim karanlık duygudan bir anda kurtulmak istedim. Ama daha ilk kelimeden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden ağlamalar içimi çabucak boşaltmama izin vermedi. Sonunda söyleyeceklerim bittiğinde ablam, bir önceki gelişinde anlattıklarım beni öyle şaşırtmıştı ki, şimdi sen anlatmaya başlamadan önce söyleyeceğin garip şeylere kendimi hazır hissediyorum. Ne olmuş olabilir ki dedim. Kendi kendime dedim. Ama şimdi anlattıkların çok garip. Aklının oyunu olabileceğini sanmıyorum dedi. Bir an beni avutmaya ya da kandırmaya mı çalışıyor diye düşündüm. Ama gözlerinde gördüm buna inandığını. Bir süre düşünceli bir halde etrafına bakındıktan sonra bu olanları anneme anlatıp anlatmadığını sordu. Nasıl anlatabilirim ki dedim. Kocan 6 aydır her gece evin içinde yürüyor dedim. Kafayı yemişsin gibi, sen iyi misin dedi. Kadının kocasından haberi yok dedim. Ben böyle söyleyince ablam da bu sorunu çözecek birilerini bulabileceğini söyledi. Ne olur acele et dedim. Sorunumu nasıl çözeceklerdi ki? Sorun bende değil, üvey babamda. Onun sorununu çözsünler. Pazar, 21 Haziran 2015, saat 01:22. Bir saat kadar uyumuşum, belki de fazla. Rüya gördüm. Rüyamda oldukça karanlık bir yerdeydim. Yan odadan gelen bir uğultu duyuyordum. Burası ablamların evi değildi. Bir ev gibi bile hissetmiyordum. Ev olmayacak kadar soğuk ve uğursuzdu. Sonra uğultu çığlığa dönüştü. Demir'in çığlıklarıydı. Onun sesini duyuyordum. Lütfen durun diye yalvarıyordu. Ağlamaya başladım. Sesin yönünü bulmak için sağa sola bakıyordum. Bulunduğum yer çok geniş. Koyu gri, boş bir oda olduğunu fark ettim. Duvarı, zemini ya da tavanı birbirinden ayıracak bir renk farklılığı yoktu. Odanın bir köşesinde taştan bir tahta oturmuş birini gördüm. Benim gibi o da Demir'in sesini dinliyordu. Ama o keyif alıyor gibiydi. Çok kudretli, korkutucu bir şey vardı onda. Yine de ona yaklaştım. Niye bilmiyorum. Rüya işte. Yaklaştıkça onun üvey babama ele geçirmiş o şey olduğunu anladım. Karanlık bir şeydi. Şeklini şemalini anlamıyordum. Sanki kendi gibi taştan aşağı kara bir zırhı vardı. Gitgide ona yaklaşıyordum. Ben de korkudan daha çok onun varlığından rahatsız olma ihtimali vardı. Ona doğru attığım her adımda onunla ilgili bir şey hissediyorum. Demir'e işkence edenler onun emriyle bunu yapıyordu. Ona iyice yaklaştığımda benim varlığımı hissedi bayağı kalktı. Etrafına baktı. Uzundu.
İnsan olamayacak kadar uzun ve inceydi. Ardından benim soluma doğru yürüdü. Ben öylece dururken yanımdan geçip gitti. Arkasından gittim. Odanın ortasında durdu, sağına doğru baktı. Cesaretimi toplayıp etrafına dolaşmaya başladım. Benim orada olduğumu biliyordu ama göremiyordu. Onun bunu öfkelendirdiğini hissediyorum. Ben yürüdükçe benim olmadığım taraflarda beni arıyordu. Bulamayınca durdu, bir şey homurdandı. Birden kendimi Demir'in cenazesinde buldum. Kalabalıktı. Kalabalığın ortasında tabutun yanına gitmeye çalıştım. Çok zor yürüyordum. Herkes beni sıkıştırmaya çalışıyor gibiydi. Sonunda tabutun yanına geldiğimde ağlamaya başladım. Dua etmeye çalışıyordum ama dudaklarım kıpırdamıyor, sesim çıkmıyordu. Yalnızca ağlayabiliyordum. Sonra uyandım. Böyle bir rüyaydı işte. Saat 11:03. Ablamlardayım hala. Kahvaltıda ablamla ben de gergindik. Enişteme bir şeyler anlattı mı? Anlattıysa ne anlattı bilmiyorum. Ablam bir şey demediyse de o da bir şeyler döndüğünü fark ediyordu. Sık sık bana bakmasını anlayabiliyorum. Bana yaşadıklarımla ilgili bir şey soracak mı diye kahvaltı boyunca tedirgin oldum ama sormadı. Saat 21:22. Aklımdan bir türlü çıkmıyor yaşadıklarım. Yalnız kaldıkça daha da çok geliyor aklıma. 22 Haziran 2015 Pazartesi. Saat 12:03. İş yerindeyim. 2 gün önce o kadar kötü görünüyorken bugün işe gelmeme şaşırdılar. Herkes iyi olduğuna emin misin diyordu. Yöneticim, başlamak için acele etmene gerek yoktu. Birkaç gün dinlenebilirdin dedi. Ablamların evinde de olsa yalnız kalınca korkuyorum. Buraya gelip işle meşgul olup kafamı dağıtmak iyi gelir diye düşündüm. Ama demedim tabii. Bugün gayet iyiyim. Herhangi bir sorun yok dedim gülümseyerek. Bu saate kadar iyiyim ama hala iştahımda sorun var. Acıkmıyorum. Saat 18:13. Bugün işte yoruldum. Yorulduğuma hiç bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Korkutucu şeyler düşünmeden bir gün geçirdim. Bu yorgunlukla uyuyorum. Bugün anahtar bende. Ablam daha gelmedi. Şimdi onu bekliyorum. Acıktım. Saat 23:03. Allah'ım nasıl kurtulacağım bu şeyden. Bir saattir ağlıyorum. Yine midem kasılmaya başladı. Saat 23:26. O buradaydı. Annemle birlikte. Saat 23:46. Günlüğüm çaresizliğimle doluyor. Günü güzel bitirmek istiyordum ama olmadı. Çok bir şey istiyorum. Salı 23 Haziran 2015. Saat 00:03. Gözyaşlarımdan günlüğün sayfaları ıslandı. Ağlamadan yazamıyorum. Yazmazsam ağlamam durmuyor. Ablam da dahil kimse anlamıyor halimden. Haftanın ilk gününün iyi biteceğini düşünüyordum. Ablam işten gelince akşam yemeğini hazırlamaya koyuldu. Ablam günümün nasıl geçtiğini sordu. Ben de iyi geçtiğini söyledim. Nasıl bir iş yaptığımdan bahsettim. Yemek iyi geçti. Çok fazla konuşmadık ama gerginlik de yoktu. Aç hissetsem de lokmalar boğazıma düğümleniyordu. Pek bir şey yiyemedim. Yemekten kalktıktan sonra ablam mutfağa çay demlemeye gitti. O sırada kapı çaldı, kapıyı açtım. En son görmek istediğim 2 kişi kapımda gülümsüyordu. Kabusum annemle beraber gelmişti. Annem beni görünce şaşırdı. Ya da şaşırmış gibi yaptı bilmiyorum. Annem sürekli ablana niye kaçıp duruyorsun dedi. Bir şey diyemedim. Benim gözüm üvey babamdaydı. Ben öylece dikilmiş, korkudan açılmış gözlerle ona bakıyordum sanırım. O da bana bakıyordu. Beni tartıyormuş gibi hissettim. Bir planım mı vardı bilmiyordum. Müsaade et de girelim dedi annem. Bu kız bu aralar bir garip diyerek Kerim'e bakıp gülümsedi. Ablam salona girdiğinde annemle görünce çok şaşırdı. Gülümseyerek hoş geldiniz dedi anneme. Ama onun da gözü üvey babam gibi görünen o şeydeydi. O da ablamın gülümsemesine karşılık gülümsüyordu ama gözlerindeki o karanlık gitmemişti. Karnım yine kasılıyor. Saat çift olmuş. Ablam da çok şaşırmıştı. Tam zamanında geldiniz. Biz de çay içecektik dedi. Başka ne diyebilirdi ki? Ben çaktırmadan odaya gittim ağlamaya başladım. Onlardan uzağa daha nereye gidebilirim ki diye düşünüyordu. Arkamdan ablam odaya girdi. Bana sarılıp burada sana kimse bir şeyler yapamaz dedi. Ben daha çok ağlamaya başladım. Adam ya da o şey her neyse peşimi bırakmıyor dedim. Sakin olmamı söyledim. Onun o halini sen görmedin dedim. Tamam hadi sakinleş de yanlarına gidelim. Sonra annem ne oldu deyip sıkıştırır seni dedi. O an için ona hak verdim. Salona yanlarına gittim. Annem eniştemle keyifli bir sohbet ediyorlardı. O şey ise sessizce onları dinliyordu. Saçlarına fön çektirmiş bir düz ve çenesine kadar uzundu. Normalde dalgalıydı. Bu kadar uzun olduğunu dikkatimi çekmemişti. Ablam çayları getirdi. Küçücük bardağı 2 elimle tutuyordu. Sanki o şey her an bir şey yapacakmış gibi tedirgindi. Rahat oturamıyordum. Her an kalkacak hatta kaçacakmış gibi oturuyordum. Salona girdiğimden beri bana hiç bakmamıştı. Ama ben ona sık sık bakıyordum. Tutamıyordum kendimi. Eniştemin yüzündeki o sahte gülümsemeyle dinliyordu. Eğer dinliyorsa. Sonra bana bakmadan benimsin diye fısıldadı. Elimde sıkıcı tuttuğum bardağı düşürecektim neredeyse. Yeniden o korkunç his doldu içime. Elimde bardağı önümdeki sehpaya içindeki çayı dökmeden koymaya çalışıyordum. Elim zangır zangır titriyordu, yapamadım. Çayı biraz üstüme döktüm.
Korkudan mı, çayın sıcaklığından mı bilmiyorum, çığlık attım. Koşa koşa banyoya gittim, midem yine kasılıyordu. Ağlamak istiyordum. Kusma isteğim ağlama isteğime galip geliyordu. Biraz kustum. Yüzümü yıkayıp başımı kaldırdığımda aynada bana o iğrenç gülümsemesiyle bakan yansımasını gördüm. Çığlık atıp arkamı döndüm. Orada değildim. Bunlar gerçek mi yoksa deliriyor muyum hala bilmiyorum. Hangisi daha kötü? Olmayan bir şey var diye korkmak mı yoksa var olan bir şeyden korkmak mı? Çığlığıma koşup geldi. Deniz, ne oldu diye sordu annem çok endişeli bir suratla. O an aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Ayağım kaydı. Neredeyse düşecektim. Sanırım yüzümdeki zoraki bir gülümseme de vardı. Normalde hazır cevap değilim. Ama bu yaşadıklarım beni bu hale getirdi. İşte yorulduğumu, başımın ağrıdığını, biraz uyuyacağımı söyledim. Bacaklarım titriyordu. Ablam koluma girdiği halde odaya zor gittim. Yatağa kendime bıraktım. Ne oldu, bir şey mi gördün dedi. Bir süre bir şey söylemedim. Öylece ağladım. Sonra kısaca anlattım. Bakışlarından çok endişelendiğini görebiliyordum. Yalnız kalmak istediğimi söyledim. Sonra odada tek başıma sanıp ağladım. Belki 1 saat ağladım. Midem de fenaydı ama çıkacak bir şey yok. Artık ağlayamıyordum da. Yalandan da olsa kendime iyi geceler dilemek istiyorum. Ama olmayacağını biliyorum. Ne yapacağımı. Saat 13.03. Başım yine ağrıyor. Öyle olmuş ancak uyandım. Ne ara olduğumu, nasıl uyanabildiğimi bilmiyorum. Staja da gitmedim. Aramadım da. Anlamışlar bir sorun olduğunu. Doğru düzgün başlayamadan atacaklar beni işten. Saat 12.08. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkamak istiyorum ama dün yaşadıklarımdan sonra bir daha aynaya bakabileceğimi sanmıyorum. Telefonumu sessiz almıştım. Cevapsız arama ve mesaj dolu. Saat 13.17. Annem ve ablam defalarca aramış, mesaj atmışlar. Bir de Elif. Kız kaç gündür bana ulaşmaya çalışıyor. Demir de aramış ve mesaj atmış. Kimseye dönecek halim yok. Saat 13.32. Ablam ve annem ısrarla arıyorlar. Annemle uğraşmak istemiyorum. Ona da başkasına da açıklama yapmaktan sıkıldım. Herkes hesap soruyor. Saat 13.51. İkisi de ısrarla aramaya devam ettiklerinden geri dönmek zorunda kaldım. Önce ablamı aradım. Bu saate kadar telefona bakmayınca endişelenmiş. Az kalsın işte izin alıp gelecektim. Kendine bir şey yaptı sandım dedi. Ben bu şeyden kurtulmaya çalışıyorum, ölmeye değil dedim. Annem bana ulaşamayınca onu aramış. Ne oluyor bu kıza? Telefonu açmıyor. Bir şey mi oldu diye ablamı telaşlandırmış. Neyse ki ablam annemi biraz yumuşatmış. Uykusuzluk çektiğimi, okulun zorladığını, stajın yorduğunu falan söylemiş. Üvey babamla ilgili bir şey söyledi mi dedim. Hayır dedi. Ama annemi ararsan iyi olur. Sana ulaşmadan rahat etmeyecek. Oraya gelirse daha çok açıklama yapmak zorunda kalırsın dedi. Tamam deyip kapattım. Şimdi annemi aramam lazım. Hiç istemiyorum. Saat 14.04. Kaçınılmaz olarak annemi aradım. Ne oluyor kızım sana? Niye kendini bu kadar sıkıyorsun? Hasta olacaksın. Belki de oldun dedi. Hasta falan değilim anne dedi. Daha fazla uzatmasın diye sert çıkışmaya çalıştım ama işe yaramadı. Ben de ablamın ona söylediklerini tekrar ettim. Bu sene okulun yorduğunu, hemen ardından staja başladığında direnemediğini söyledim. Daha ben lafımı bitiremeden üvey babanla bir sorunum mu var dedi. Yo dedim ama kendim bile inanmadım. Ne zaman onu görsem yüzüm düşüyor, geriliyor gibisin dedi. Hiçbir sorunum olmadığını söyledim. O da bu aralar biraz garip ve konuşmuyor dedi. Annem sonunda baktı ağzından çıkardı. Bu halini görüşmek için doktordan randevu aldım. Haftaya pazartesi gidiyoruz dedi. Anne bana sormadan neden randevu alıyorsun? Kafayı yediğimi mi düşünüyorsun dedim. Yok kızım ne alakası var? Uykusuzluğun, gerginliğin için bir ilaç falan verir rahatlarsın diye düşündüm dedi. Bir ilaç almak bana iyi gelir diye düşündüm. Tamam dedim. Asıl ablamın tanıdığı şu kişi bir şey yapsa çok daha iyi olacak. Doktor benim derdime derman olamaz. Ablam da hala aramadı mı o adamı nedir? Bir şey de söylemiyor. Bir şeyle uğraşmaktan bende kafada kalmadı. Sormayı unuttum. Akşam gelince söyleyeceğim. Artık halletsin. Kafayı yememeye çalışıyorum çünkü. Kısacası yakında deli doktoruna gidiyorum. Tamam bana lazım adam. Ya da kadın. Saat 16.11. Demir'le buluşacağız. Telefonda görüştük. En son buluştuğumuzdan beri ne kadar uzun zaman oldu. Normalde pek makyaj yapmam ama bugün gözlerimdeki morluğu, yüzümdeki solgunluğu yok etmek için çok fazla yaptım. Buluşmaya mı gidiyorum, düğüne mi belli değil. Saat 23.06. Ablamlardayım yine. Bugün Demir'le buluşmak iyi geldi. Ne kadar ihtiyacım varmış. Uzun uzun sohbet ettik. Onca zamandır ablamlarla olmamın nedenini sordu. Annemlerle problem yaşadığımı söyledim. Gergin göründüğümü söyleyince gülümseyip bu iyi halim dedi. Yakında daha iyi olurum. Hatta bak daha iyi deyip ona sarıldım. Onun evinde kalmamı istedi. Ben ablamlarda iyiyim dedim. Bu yaşadığım şeylere onun şahit olmasını istemiyordum. Kesin benim deli olduğumu düşünüyor. Bir de bununla uğraşmak istemiyorum. Bir iki gündür midemin kasılmasından kusmaktan bir şey yiyemiyorum. Onunla konuşmaktan öyle rahatlatmıştı ki ne kadar acıktığımı fark ettim. Canımın çektiği her şeyden tıka basa yedim. Normalde çok iştahlı değilim. Uzun boyluyum ve zayıf bir bedenim var. Hele bu olanlardan sonra birkaç kilo kaybettim. O kadar şeyi nasıl yedim bilmiyorum. İyi ki yemişim. Çok keyifliydi.
Uyku bastı. Yorgunluk. Saat 23:53. Ne oluyor bana? Saat 23:58. Ne yazacağımı bilmiyorum. Elimde günlük ve kalem uyuyakalmışım. Uyandığımda günlüğümde büyük harflerle bir şeyler yazıldı. Yazı benim yazım. Çok bastırarak yazmışım ki kendime geldiğimde parmaklarım ağrıyordu. Tekrar tekrar BNMSN yazmışım. Ne demek bu? Yazdığımın ne olduğunu, niye yazdığımı bilmiyorum. Kafamı toparlamam lazım. Ama uykum çok. Çarşamba, 24 Haziran 2015, saat 07:28. Bir şeyler yaşadım uykuda. O geldi. Üvey babam değil. Artık anlayamıyorum. Uyanmak gibi değil. Uyumak gibi de değil. Saat 07:30. Bir rüya gördüm. Korkutucu bir şeydi ama şimdi hatırlamıyorum. Uyandıktan birkaç saniye sonra aniden sanki günlerdir uyanmamışım gibi müthiş bir uyku çöktü. Ne kadar uğraşsam da göz kapaklarımın kapanmasına engel olamadım. Yaşadığım şey uyumak gibi bir şey değildi. Sonra vücudumun titremeye başladı. Hastalıktan veya soğuktan titreme gibi değil. Bir cihazın titreşmesi gibiydi. Belki saniyede 100.000 kere titreşiyordum. Ve kulağımda bir uğultu duyuyordum. Birkaç saniye sonra uğultu ve titreşim birden durdu. Bilincim açıktı. Yalnızca vücudumda değildi. Uyku ile uyanıklık arasında bir halde ablamlardaki odamdaydım. Burada bir endişelerim devam ettiği için ışığı açık bırakıyordum ve oda kapısını hep kilitliyordum. Ama kapı açıktı. Kapının kolunu hareket ettiğini görüyordum. Çıkardığı sesi çok net duyuyordum. Felçli gibiydim, kıpırdayamıyordum. O müthiş korku yine içimi sarmıştı. Kapı tamamen açıldığında o karanlık şey oradaydı. Ve babam değildi. Bu korktuğum şeydi. Ayakları yoktu. Havada süzülüyordu. O yaklaştıkça oda kararmaya başladı. Sanki odadaki aydınlığı emiyordu. Bedeni katı bir şeye benzemiyor, bir alevin hareketi gibi sürekli dalgalanıyordu. Koyu kırmızı renkliydi, çok koyu. Havada yavaş süzülüp benim yatar bir pozisyonda olmam gibi havada bir karış ötemde duruyordu. Vücudumun içine hapsolmuş gibiydim. Ne kıpırdayabiliyorum ne de ses çıkartabiliyorum. Ama iç dünyamda çığlıklar atıyordum. Elleri diyebileceğim şeyleri boğazıma yapıştı. Tüm gücüyle sıkıyordu. Sıkması beni nefessiz bırakmıyordu. Onun yerine bütün vücudum kilitlenmişti. Ama yine de sanki bana zarar verme isteği zararı veriyormuş gibi hissediyorum. Daracık omuzların arasında başı kocaman görünüyordu. Gözünün birini benden saklıyormuş gibi. Sadece birini görüyordum. Parlak kırmızı bir şey. Yuvarlak değildi. Üçgen gibi duruyordu. Sesi, daha doğrusu homurtuları bir her yanımı sarıyordu. Beni öldürmeye çalışıyordu. Bunu hissediyordum. Benden nefret ediyordum. Ama bir şey beni ondan koruyordu. Boğazımı sıktıkça sıkıyor, yine de bana istediği şeyi yapamıyordu. İlk kez ondan korkmamaya çalıştım. Hala korkuyordum fakat üvey babam gibi göründüğü zamanki gibi değil. Bir de ellerinde ya da her neyseler kurtulmak istiyordum ama parmaklarımı bile kıpırdatamıyordum. Bana istediği şeyi yapamamanın onu öfkelendirdiğini hissediyordum. Konuşamıyordum ama onun içinden senden korkmuyorum dedim. Aslında korkuyorum. Fakat artık bunu söyleyebilecek kadar cesaretim vardı sanırım. Yüzünü yüzüme iyice yaklaştırdı. Ben de bir daha söyledim. Senden korkmuyorum. Ağzımdan bir ses çıkmıyordu ama bunu duyabildiğini biliyordum. O korkunç gözünü gözlerime sabitlemişti. Sonunda vazgeçti. Beni bıraktı. Aynı şekilde süzülerek odadan çıktı. Uzaklaştıkça oda aydınlanmaya başladı. Sanki bilincim vücudumun dışındaydı. Demin o şeyleri yaşadığımda gözlerimin kapalı olduğunu biliyordum. Hem uyuyordum hem uyanıktım. Ve her iki halimin de farkındaydım. Sonra ben o halden çıkmış gibi gözlerimi açtım. Bilincim yine kendi bedenimdeydi. Bilmiyorum, öyle denir herhalde. Etrafıma baktığımda kapının açık olduğunu gördüm. Ama başka bir şey yoktu. Demek ki cesaretim beni terk etmişti. Doğrulup oturdum. Yorganı üstüme çektim. Hava sıcaktı biliyorum ama ben üşüyordum. Saat 10:57. Arada bir dalıp gitmelerim hariç doğru dürüst uyuyamadım. Birçoğunu hatırlayamadığım ama güzel şeyler olduğunu hissettiğim rüyalar gördüm. Ablama mesaj attım. Durumun daha da kötüye gittiğini düşündüğümü yazdım. Yine bir şey mi oluyor? Akşam anlatırım dedim. Ne olur artık bana yardım edecek kişiyi ayarla dedim. Tamam diye yazdı. Saat 11:28. Aman Allah'ım, sonunda ne olduğunu anladım. Ne saçmalamışım diye düşünüyordum. Ben değilmişim. Aman Tanrım. Saat 11:30. BNMSN değil. Aslında benimsin yazmışım. O yazdırmış. Allah'ım bana yardım et. Saat 12:17. Elimden atmıştım günlüğü. Şimdi iğrenerek yazıyorum. Yazmalıyım yoksa çıldıracağım. Bana ait her şey elimden birer birer gidiyor. Evim, günlüğüm, neşem ve hayat, hatta aklım. Ondan bu kadar uzaktayken bana nasıl böyle şeyler yaptırabilir? Halbuki onun etrafımda olmadığı günler rahattım. Ta ki annemle buraya gelene kadar. Buradaki varlığını hissediyorum. Ve artık beni iyice korkutmaya başladı. Gündüz odamı kilitliyorum, ablam gelsin artık. Saat 20:28. İşleri iyice garipleşmeye başladı. Tuhaf davranan tek ben değilim. Nasıl bir dünyanın içine girdim böyle? Saat 20:32. Akşam ablam gelince aradığım kişiyi buldum dedi. Adı Fuat'mış. Odaya geçip kapıyı kapattı. Ablam Fuat'ı aradı.
Telefon hoparlörünü açtı. Beklediğimden daha genç ve yumuşak bir ses. Alo dedi. Çok heyecanlanmıştım. Ablam kendini tanıttı. Numarayı kimden aldığını söyledi. Sanki ben orada değilmişim. Kız kardeşimin gördüğü bazı şeyler var dedi. Ablam gördüğüm şeylerle ilgili detayları anlatacaktık ki telefonu ona ver dedi. İkimiz de çok şaşırdık. Herhalde ablam da heyecanlanmıştı ki bir an kekeleyerek kendisi yanımda dedi. Durumu kurtarmak ister gibi. Biliyorum dedi. Telefondaki adam. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Ne oluyoruz dedim içimden. Nasıl bir şeyin içine düştüm böyle. Ablamla benim aramda yatağın üstünde duran telefona eğilip merhaba dedim. Anlat dedi. Kendini tanıtmak veya merhaba demek zahmetine katlanmadan. Ben de anlattım. Sanki kesin bir emir yerine getiriyor gibi hiçbir detay atlamadan anlattım. Sonunda bilinçsiz bir şekilde günlüğe yazdığım şeyi ve gece gördüğüm şeyi anlattım. Ben anlatırken ablam şaşkın şaşkın yüzüme bakıyordu. Herhalde bu kız daha garip ne anlatacak bundan sonra diye düşünüyordu. Bu kadar dedim. Daha anlatacak bir şey olmadığını belirtmek için sonra sustu. Hiçbir şey söylemedi. Yalnızca sustu. Tek duyabildiğim güçlü nefes alışverişleriydi. Dakikalar geçmiş, tek bir şey söylememişti. Ablama el işaretlerince ne oluyor demeye çalıştım. O da belli ki anlamamış, omuzlarını silkti. O kadar uzun süre sessiz kaldı ki beni yine korkular sardı. Durumum o kadar kötü mü? Tahmin ettiğimden daha kötü bir tehlike içerisinde miyim? Niye bir şey söylemiyor diye sorularla boğuşurken Fuat'ın sesiyle ilgildim. Eve bir şeyler koymuş dedi. Ablama baktım. Hangi eve diye sordum. Bulunduğun eve dedi. Oturduğu yere koymuş. Kahverengi bir deri içerisinde uçan bir muska. Kırmızı mürekkeple kullanılmış. Belki de kan. O konuştukça şaşkınlığım ve korkum artıyordu. Bir süre sustu. Sonra buldunuz mu dedi. Ben de salak gibi şimdi mi dedim. Kurtulmak istemiyor musun dedi. Ablam ben bakarım deyip odadan çıktı. Bir dakika sonra elinde o küçük üçgen kahverengi şeyle geldi. İçim ürperdi görünce. Adam gerçekten de bir şeyler koymuş. Ve bu Fuat denen adam nerede olduğunu tam olarak biliyordu. Bulduk. Şimdi ne yapacağız diye sordum. Yardımcısına talimat verir gibi konuşuyordu. Sirke alın. İçine 13 defa Ayetel Kürsi okuyun. Sonra muskayı deri kılıfından çıkartın. Ve sirkenin içine atıp kapağını kapattıktan sonra üzerine bir beyaz örtü örtün. 3 gün sonra etkisini tamamen kalkar inşallah dedim. Ben de inşallah dedim. Kendimi tutamayarak. Bu süre içerisinde orada kalmasan daha iyi olur dedim. Tedbirli olmak iyidir. Gidecek yerim yok dedim. Peki dedi. Ama bu yapacaklarınız seni sadece muskanın tesirinden korur. Tamamen kurtulman için babanın ona musallat olan ifritinden kurtulması lazım. Babam değil, üvey babam dedi. Her kimse dedi. Ne yaptığında onu bu kadar kızdırdın dedi. Sesinden güldüğünü anlayabiliyordum. Biraz sinirlenmiştim. Bunun neresi komik dedim içimden. Kerim'i mi? Onu kızdıracak hiçbir şey yapmadım dedim. O da onu değil, ifriti. Çok garip konuşuyordu. Çok kızdırmışsın dedi. Bayağı gülüyordu adam. İfrit nedir dedim. Sen hiçbir şey bilmiyormuşsun. Karşılaştığımızda sana anlatırım. Şimdi anlatırsam iyice korkarsın dedi. Böyle söylemesi bile yetti korkutmaya. Beni ele geçirmeye çalışmış ama becerememiş. Zavallı şey. Nasıl da deli oluyor seni ele geçiremeyince. O yüzden sana zarar vermeye çalışıyor. Ve bunu gerçekten deneyecek. Ama 3 gün şansı var. Ondan sonra o muskayla sana bir şey yapamaz. Aslında buna ihtiyacımız yok. Üvey babanı da sen de kurtarabilirsin. Belli ki yeteneğin var. Ama kendine güvenmen ve korkmaman lazım. Kısa bir eğitimle onun hakkından gelirsin dedi. Ne saçmalıyor bu adam diye düşündüm. Şimdi yazarken bile ürperiyorum o şeyden. İfrit miymiş neymiş ödüm patlıyor. Ondan bahsedildiğini bile duymak istemiyorum. Şu 3 gün bir geçse de kurtulsam. Böyle bir şeydi konuşmamız. Sonra teşekkür ettik ve kapattık. Gergin bir görüşmeydi benim için. Saat 22.33. Telefon görüşmesinden sonra ablam mutfaktan sirke ve bir kavanoz getirdi. İkimiz de çok heyecanlıydık. Ama bende de korku vardı. Hala inanamıyorum. Gelip eve bu muskayı bırakmış, kendisi mi yazdı yoksa o karanlık şey mi yazdı bilmiyorum. Hatırladıkça üşüme geliyor. Ablam sirkeyi kavanoza döküp Ayetel Kürsi okumaya başladı. Sıkıyla okuyordu. Ablamın elinde tuttuğu muskadan gözümü alamıyordum. Kalbim deli gibi atıyordu. Bir an önce okuyup bu işi bitirmesini istiyordum ama onu aceleye getirmek de istemiyordum. Sonunda okuması bitti. Makasla muskanın deri kabuğunu kesip içinden katlanmış bir kağıt çıkardı. Özenle açıp içindeki bazıları kırmızı bazıları siyah olan yazılar vardı. Bazıları Arapçaya benziyordu, bazıları ise garip işaretlenmişti. Daha kağıdı açarken odaya şeytane bir havanın dolduğunu hissetmiştim. Nefesim kesilir gibi oldu. Ablam uzun uzun inceliyordu muskayı. Hadi koy içine artık dedim. Tamam deyip içine koydu. Kapağını kapatıp Fuat'ın dediği gibi üzerine beyaz bir örtü örtüp mutfağa koydu. Rahatladım diyemeyeceğim ama gerginliğim azaldı. Şimdi geriye son 3 günün geçmesini beklemek kaldı.